Simülasyonda mıyız? Gerçek sandığın şey sadece bir kod dizisi ise, gördüğün dünya işlenmiş bir veriden ibaretse, peki ya yaşadığın hayat bir simülasyonun parçasıysa, bu ihtimal seni korkutuyor mu yoksa büyülüyor mu? Simülasyonda mıyız sorusu artık sadece bilim kurgu değil, felsefenin, fiziğin ve teknolojinin ortak gündeminde. Platon binlerce yıl önce bu fikre çok yakın bir alegori sundu. Mağara alegorisinde insanlar sadece gölgeleri gerçek sanıyorlardı. Aslında gördükleri asıl gerçekliğin soluk yansımalarıydı. Peki ya biz? Bizim gerçeklik dediğimiz şey de yalnızca bir yanılsama olabilir mi? Matrix filmi bu fikri yeniden popüler hale getirmişti. İnsan zihni bir simülasyonda yaşadığını nasıl anlayabilir? Eğer bütün deneyimlerin sahte ise gerçeği nasıl ayırt edersin? Simülasyon teorisi bu noktada devreye giriyor. Filozof Nick Bostrom'a göre 3 olasılıktan biri doğrudur. İleri uygarlıklar simülasyon yapmaz. Onlar yapar ama biz henüz o noktada değiliz. Ya da zaten bir simülasyonun içindeyiz. Bu ihtimal istatistiksel olarak hiç de düşük değil. Çünkü simülasyon sayısı orijinal evrenlerden daha fazla olabilir. Her yeni uygarlık kendi evrenini yaratabilir. Yani biz bir başka aklın sanal oyuncağı olabiliriz. Ya da kendi gelecek versiyonumuzun geçmişe yaptığı bir gözlem. Bilgisayarlar büyüyor, yapay zekalar gelişiyor. Bir gün bir evren simüle etmek mümkün olacak. Bu durumda biz neden orijinal evrende olalım? Olasılık buna karşı ama sadece teorik bir düşünce mi? Fizikte bazı ipuçları var. Evrendeki bazı sabitlerin sanki ayarlanmış gibi olması durumu. Kuantum düzeyde gözlemle değişen gerçeklik. Işığın parçacık mı, dalga mı olduğunun gözleme bağlı olması. Bu, simülasyonun bir işleyiş kuralı olabilir mi? Bilgisayar oyunlarında da görmediğin alan yüklenmez mesela. Oyun sadece baktığın yere gerçeklik verir. Bizim evrenimiz de öyleyse. Evren gözlemle var oluyorsa bu bir kod sisteminin sonucu olabilir mi? Bilinç bu kodun bir parçası mı yoksa dışındaki bir kullanıcı mı? Bunu bilmek zor. Çünkü simülasyonda olan sistemi aşamaz. Bir oyunun içindeki karakter, oyunun dışındaki dünyayı bilemez. Biz de aynı durumdaysak gerçeğe ulaşmak mümkün mü? Belki de gerçeklik bize verilmiş bir yanılsamadır. Ama bu yanılsama kusursuz değildir. Zihnimiz zaman zaman boşlukları arar ve bunları fark eder. Dejavu, rüyalar, sezgiler. Bazen sistemin çatlaklarından içeri sızan bilgiler gibi. Ve bunlar gerçeğe açılan kapılar olabilir mi? Gerçekliği nasıl test ederiz? Fiziksel dünya tutarlı mıdır? Matematiksel sistemler sürekli mi? Yoksa bazı bug'lar mı var? Simülasyon teorisine göre bazı anomaliler sistemin işleyiş hatalarıdır. Evrende açıklanamayan fenomenler gibi. Kara madde, kara enerji, kuantum dolaşıklılığı. Hepsi birer kod satırı olabilir mi? Bütün bunlar bizi gerçeğe değil, daha fazla soruya götürür. Peki tüm bu sorular içinde bilinç ne işe yarar? Eğer kodlanmışsak düşüncelerimiz bile simüle edilmiş olabilir. Ama o zaman özgür irade nedir? Seçim yapma hakkımız var mıdır? Yoksa her şey zaten belirlenmiş bir algoritma mıdır? Bu da bir diğer çarpıcı tartışmadır. Belirlenimcilik ile özgürlük arasındaki bu çatışma, simülasyonun özgürlük olabileceği inancını da taşır. Oyunun içindeki karakter, oyun kurallarına göre davranmak zorundadır. Ama bazen hatalar yapar, kural dışı hareket eder. Belki de bilinç bu kural dışılıktır. Yani simülasyonda bile özgünlük mümkündür. Peki bunu kim programladı? Eğer bir simülasyon içindeysek dışarıda kim var? Tanrı mı? Bir uygarlık mı? Bir çocuk mu? Bu sorunun cevabı tanım gereği bilinemez. Çünkü sistemi sorgulayan sistemin içindedir. Ama bu soruyu sormamızı engellemez. Aksine sorular arttıkça bilinç büyür. Ve belki de bizim görevimiz bu sistemin sınırlarını anlamaktır. Çünkü anlayış özgürlüğün ilk adımıdır. Belki bu simülasyon bir sınavdır. Belki de bir gözlemdir. Ya da sadece bir eğlencedir. Ama ne olursa olsun biz bu deneyimin içindeyiz
ve onu anlamlandırmak bizim elimizde. Gerçekliğin yapısını sorgulamak insan olmanın en derin halidir. Simülasyonda mıyız sorusu gerçeği aramanın en yeni biçimidir. Bilim bu soruyu deneylerle cevaplamaya çalışıyor. Felsefe bu soruyu anlamla dolduruyor. Sanat bu soruyu hissediyor ve sen bu soruyu soruyorsun. Bu bile başlı başına anlamlı. Çünkü simülasyon olsa bile hisler gerçektir. Aşk, acı, merak. Bunlar kod olsa bile seni etkiliyorsa onlar gerçektir. Belki de gerçeklik deneyimle tanımlanır. Ne yaşıyorsan o gerçektir. Ve bu yaşanmışlık simülasyonun da ötesine geçebilir. Çünkü bilinç kendini fark ettiğinde sistemin dışına taşar. Bu belki de bir kurtuluştur. Belki de Tanrı'nın bize bıraktığı tek ipucudur. Kendini fark et, sorgula ve uyan. Bu sözler antik metinlerde de geçer. Uyanış, bilincin devrimidir ve simülasyondan çıkışın başlangıcıdır. Belki de asıl gerçek uyanmaktır. Ama uyanış için önce rüyada olduğunu bilmek gerekir. Ve bu video belki de sana o rüyayı hatırlatır. Belki de şüphe, inancın yeni şeklidir. Belki de soru, cevabın kendisidir. Simülasyonda olsak bile gerçeği aramak bizim en insani yanımızdır. Çünkü gerçeğe en çok yaklaşan onu sorgulayandır. Ve şimdi kendine tekrar sor. Bu dünya gerçek mi? Yoksa sadece bir kod parçası mıyım? Belki asıl cevap bu soruyu sormakta gizlidir. Ve belki de sistem dışı bir şey seni izliyordur.